Bazı oyunlar birbirine çok benzer çünkü geliştiriciler genelde sevdikleri oyunlardan esinlenerek oyun geliştirirler. Üstüne kendi fikirlerini de katınca ortaya çok güzel ve başarılı oyunlar çıktığını görüyoruz. Fakat bir oyun var ki geliştiricileri esinlenme fikrini bir kenara bırakıp doğrudan oyundaki her şeyi araklamanın daha etkili olacağını düşünmüş ve Way of the Warrior isimli oyunu yapmışlar. Yani savaşçının yolu anlamındaki bu oyun tamamen Street Fighter ve Mortal Kombat karışımı. Oyunun geliştiricileri Jason Rubin ve Andy Gavin, kendileri Naughty Dog firmasının kurucuları. Crash Bandicoot, Last of Us ve Uncharted gibi oyunları yapan bu ikili Way of the Warrior'ı tamamen başşak geçmek için yapmışlar. Way of the Warrior 1994 senesinde sadece 3DO isimli konsola çıkmış. Oyunun konusu o kadar orijinal ki insan duyduğunda inanamıyor. Dünyanın en iyi dövüşçüleri bir dövüş turnuvasına katılıp kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlar. 9 farklı karakter ve 3 tane boss var oyunda. Her bir karakter birbirinden farklı diyeceğim ama neredeyse hepsi Mortal Kombat'taki Raiden gibi uçabiliyor. En azından çoğunun uçtuğunu gördüm. Kimi düz uçarken kimi yan uçuyor. Kimileri de dönerek uçuyor. Bazıları da havalandıktan sonra süzülüyor ama sonuçta hepsi uçuyor. Hatta Blanka veya Kano gibi dönerek gelenler de vardı. Karakterlerin ne yapacağını kestirmek pek mümkün olmuyor. Apartman boyunda zıplayabiliyorlar ya da üstünüze olmadık şeyler fırlattıkları da oluyor. Mortal Kombat'tan bahsetmişken karakterler oluşturulurken aynı tekniği kullanmışlar. Gerçek insanları kameraya kaydederek dijital ortama aktardıkları resimlerle karakter animasyonları yapılmış. Bunu yaparken apartman kapılarını açıp karşı duvara sarı renkli fon yapıştırmışlar ve dışarıdan geçen komşularını kayda alıp oyuna karakter olarak eklemeye çalışmışlar. Hatta dışarıdan içeriği görenler ilk başta porno film çekildiğini falan sanmış ama işin aslını anladıklarında oyunu yapmak için ekibe yardımcı olmuşlar. Yani tüm karakterler yapımcıların çevresinden tanıdıkları insanlar. Dövüşçülerin tasarımları da çok etkileyici. Yaptıkları harika dövüş koreografisine bakınca tüm diğer dövüş oyunlarından soğuyorsunuz. Şu hareketlerdeki estetiğe bakar mısınız? Böylesini daha önce gördünüz mü bilmiyorum ama ben ilk kez bu oyunda karşılaştım ve hayran kaldım. Birbirinden farklı kıyafetleri özenle seçmişler. Hatta oyun sonu bosslarından birinin donu yastık kılıfından yapılmış. Favori karakterim Avustralya'dan Shaky Jake. Sopayı ustaca kullanışıyla beni hayran bıraktı. Yaptığı hareketlerdeki estetik inanılmaz. Ayrıca ağzından ateş üfürüyor ve fatalitesi de böyle. Evet, oyunda Mortal Kombat'tan alıntı olur da fatality olmaz mı? Her karakterin kendine has bitirme hareketleri var. Dövüş oyunlarında olmazsa olmaz Bruce Lee benzeri bir karakter olur ya, tabii ki bu oyunda da var. Adı da Dragon. Ninja karakter arıyorsanız o da var. Hem de ismi de Ninja. Hatta Raiden gibi elinden elektrik atıyor ve elektriği de bitmiyor. Aşk hayatınızda elektrik alamıyorsanız Ninja ile dövüşmenizi öneririm. Chun-Li ve Sonya karışımı Nicky Chen saçından attığı okla oldukça tehlikeli. Fox'un etkili dövüş tekniği ve karizması karşısında ayakta durmak oldukça zor. Artistik hareketleriyle nereden çıkacağı belli olmuyor fakat kravatını düzeltmekten de geri kalmıyor. Konotori oldukça ilginç bir karakter. Yapımcı Jason Rubin bu karakter oluşturulurken kamera karşısına geçmiş, yelpazeleriyle ölümcül hareketler yapabilir ve kafanızı bir anda koparabiliyor. Nobunaga kılıç kullanan bir karakter. Ninja olunca samuray da olsun istemişler ve oyuna bu karakteri eklemişler. Sokak serserisi Crimson Glory ve Street Fighter'daki Guy'la andıran Major Gains diğer karakterler. Oyunda birbirinden farklı mekanlar var. 2 kişi beraber de oynayabiliyorsunuz. Hatta bu oyunun dövüş turnuvaları yapılması gerekirmiş. Yani hangi oyun Mortal Kombat'la Street Fighter'ı bu şekilde harmanlayıp bizlerle buluşturabilirdi ki? Tabii ki Way of the Warrior. Naughty Dog firması oyunu 12 ayda $100.000 bir bütçeyle geliştirdi. Atari salonları için arcade sürümlerini de yapmayı denemişler. Fakat çok şükür bunu başaramamışlar. Yoksa Atari salonunda bu efsanevi oyun çıksaydı ne Street Fighter kalırdı ne de Mortal Kombat ya da başka bir dövüş oyunu. Millet bu oyunun başında sıraya girerdi ve dövüş oyunları tarihi farklı bir şekilde gelişirdi diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer bu oyunu beğendiyseniz abone olmasanız da olur. Ama yine de böylesine benzersiz bir oyunla sizleri tanıştırdığım için abone olunması gereken bir kanal olduğumu düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.